Tabii ki. Ben Cansu Aldemir. Öncelikle anneyim ve 4 yaşında bir kızım var. Mesleki olarak sürece baktığımızda da öğretmenim. Ancak bu sürece üstün zekalı ve yeteneklerin eğitimine merak duyarak başladım. Ve bununla ilgili araştırmalar yaptım. Yaptığım bu araştırmalar sonucunda da aslında derneğimin adını Potansiyel Üstün Yetenekler Derneği olarak kurdum. Çünkü 2013 yılında farklı çocuklarla karşılaşmaya başladım ve bu farklılığın ne demek olduğu üzerine düşündüm. İlk önce aslında dünyada neler yapılıyor, ülkemizde neler var ve il bazında neler yapılıyor, biraz bunları araştırdım. Ve daha sonrasında Bursa'da bununla ilgili çok yoğun çalışmalar olmadığını gördüm. Ve derneği potansiyel yetenekli çocuklar için kurdum. Bu araştırmaların sırasında aslında Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyanın ve Türkiye'nin nüfusunun %2'si ve 3'ü üstün zekalı çocuklardan oluşuyor. Bunların erken tespit edilmesi ve onların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları tabii ki de ülkemizi geliştirmek adına çok çok değerli olduğunu gördüm. Bu yüzden de aslında gördüğüm açık alan buydu. Onun dışında çocukların akran bulamamaları, sosyal duygusal gelişimlerini nasıl yöneteceklerini bilememeleri, ailelerin işin içindeki süreci nasıl yönetmeleriyle ilgili kısmı tam anlamlandıramadıklarını gördüm. O yüzden de aslında bu zorluğu hep birlikte nasıl çözebiliriz? Bunun üzerine kafa yorarak çalışmaları uygulamaya başladım. Aslında ülkemizdeki eğitim sistemi genel zekaya göre planlanmış. Ancak özel yetenekli çocukların daha farklı bir eğitime ihtiyaçları var. Çok olağanüstü bir farklılık olduğunu söyleyemem ama bu tarz eğitimle karşılaşmaları çocukların oldukça zor. Yani kendi şehirlerinde bu eğitime ulaşamamak ve farklı şehirlere gitmeleri bu süreci zorlaştırıyor. O yüzden çok farklı diyebileceğim bir şey yok. Ancak geleneksel yöntemlerin dışında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlandırma, zenginleştirme, zihinsel akranlarıyla birlikte olabilmelerini sağlayacak bir gruplaşma stratejileri uygulayarak aslında süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii biz bu çalışmaya ilk Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte başlamıştık. 2013 yılından bu yana farklı yerlerde devam etti aslında ve sonrasında biz okullaşma sürecine dahil olduk. Burada yaşadığım deneyimlerde çocukların en çok kendilerini anlayabilen bir yere ihtiyaçları olduğunu sürekli söylediler. Çünkü ilgi duydukları alanı, arkadaşlarına anlatmaları ya da işte ailelerinin çocukların sorduğu soruya cevap verememeleri kısmı çocukların içe kapanmasını ve sosyal duygusal gelişimlerinin de geriye doğru gitmesini sağlayan şeylerden bir tanesiydi. Bununla ilgili böyle bir anekdot paylaşmak istiyorum aslında. Öğrencilere sorduk burası sizin için ne ifade ediyor PÜET diye. Onlar da dediler ki bir yer var tam bana göre kendimi bulduğum, arkadaş bulduğum, anlayış bulduğum, ben olabildiğim orası PÜET dediler. Bence gayet keyifli. Aslında çok daha fazla artacağını düşünüyorum. Çünkü bireysel çalışmalarda insan olarak bir yerden sonra yoruluyoruz ya da vazgeçtiğimiz çok yer oluyor. Ama sosyal girişimciler olarak ekip olmak, takım olmak, aynı amaç doğrultusunda çalışabiliyor olmak ve birbirimize o dışsal motivasyonu aktif hale getirebiliyor olmak birçok sorunun da çözülmesini kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. O yüzden de biz de daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle ilk soru için söylemem gerekirse ben normalde içe kapanık
biri olmama rağmen bu süreci biraz daha dışa dönük bir şekilde yönetebiliyor olmak kendime ilk başta söyleyeceğim şeylerden bir tanesi olabilirdi. Özgüven ve cesaret kısmı da bu anlamda önemli. Çünkü bir şey kuruyorsunuz ve onu insanlara önce anlatmanız, inandığınızı anlatıyor olmanız oldukça değerli. Çünkü bir ihtiyaç doğrultusunda farklı kişilere ulaşma gibi bir çabanız var. Daha fazla alan araştırması yapmak, ihtiyaç ve isteklere hızlı dönüş yapmak, farklı projeler nasıl üretebilirim şeklinde de sorular sorarak aslında bu süreci tavsiye niteliğinde söyleyebilirim.